Merhaba değerli Kotek severler. Void Linux gerçekten hızlı mı veya ne kadar hızlı? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız eğer bizden ayrılmayın. Void Linux bağımsız bir dağıtım. Orijini İspanya. Mimari olarak Arch64, ARM v6 ile ARM v7 ile i686 ve x86-64 destekliyor. Live sürümünde desktop olarak XFC'yi sunuyor ama kurulum yaparken istediğiniz desktop'ı kurabilirsiniz. Kullanım türü desktop, Live Medium ve Raspberry Pi. Dağıtım türü ise Rolling Release. Void Linux tamamen bağımsız bir dağıtım. Her ne kadar rolling release olsa da Void'in stabiliteye olan odağı nedeniyle stable rolling release olarak niteliyorlar. Sıfırdan yazılmış XBPS paket yönetim sistemi ve kaynaktan derlemek için XBPS SRC derleyicisine sahip. İniş sistemi olarak Runit kullanıyor. C kütüphanesi olarak hem glibc hem de Muzzle kullanıyor. ISO indirirken de glibc ve Muzzle olarak iki farklı dosya sunuluyor. Bu ikisi kütüphanesinin farklarına kısaca bir bakalım. glibc daha olgunlaşmış, geniş destek ve özelliklere sahip. Her ne kadar disk ve RAM'de daha fazla yer kaplasa da avantajlarının yanında çok problem edilmiyordu durum. Muzzle ise daha küçük ve basit bir yapıya sahip. Buna karşın yetenekleri de kısıtlı. glibc Dynamic Linking kullanırken Muzzle Static Linking kullanıyor. Basit ve küçük yapısı, Static Linking özelliği ve glibc'ye göre çok daha küçük saldırı alanına sahip olması güvenlik konusunda Muzzle'ı öne çıkarıyor. Muzzle kullanan Alpine Linux, güvenlik ve kaynak kullanımı önemli olduğu Docker uygulamalarının vazgeçilmezi olmuş durumda. Muzzle kullanan bir başka güzel dağıtım alan Chimera Linux'un da incelemesini yapmıştık. Kanalımızda bulabilirsiniz. Void kurulum dokümanı yeterli ve başka bir kaynağa ihtiyaç duymuyorsunuz. Yapacağınız kurulum için gerekli tüm bilgiler bu doküman içerisinde yer alıyor. Eğer isteyen olursa Intel CPU ve GPU için kullandığım kurulum komutlarını paylaşabilirim. Download kısmına gelirsek, XFCE Live Image ile bilgisayarınıza kurulum yapmadan Void'i test edebilirsiniz. Eğer beğenirseniz kurulumu da bu ISO üzerinden yapabilirsiniz. Base Live Image ise kurulum yaparken kullanacağımız ISO dosyası. Direkt terminal açıyor ve komut satırından kurulum yapıyor. RootFS Tarball çok minimalist bir arşiv dosyası ve standart ev kullanıcısına hitap etmiyor. Bu üç tipteki dosyalar glibc ve Muzzle olarak ayrı ayrı geliyor. Eğer hangisini indireceğinizden emin değilseniz glibc olanı indirmeniz uygun olacaktır. Muzzle biraz daha BSD benzeri bir deneyim sunuyor diyebiliriz. Mesela Epimatch uygulamaları ve Nvidia sürücüleri Muzzle'da çalışmıyor. Biz Base Live Image glibc indirip kuruluma geçelim. Live sistem açılınca root user ile login oluyoruz. Şifresi Void Linux ve ekranda yazıyor. Terminalle uğraşamam, XFC'yi ISO indirip oradan kurarım diye düşünenler varsa eğer onları bir sürpriz bekliyor. XFCE sürümünü de indirseniz kurulum süreci aynı şekilde terminalden yapılıyor. Void çok basit bir kurulum sihirbazı ile geliyor. O kadar basit ki disk yapılandırmasını sizin yapmanızı bekliyor. Bunun için kurulum sihirbazı içinden CFDisk veya FDisk uygulamalarına geçiş yapılıyor. İsterseniz bu bölümlendirme işlemi Gparted'la da yapabilirsiniz ama bence çok da gerek yok. Belki 2'den fazla sistemin çalıştığı bir diskin üzerinde çalışacaksanız eğer hata yapmamak adına Gparted kullanmak uygun olabilir. Önce klavye ayarını yapıyoruz. A ayarı bir sonraki ekranda. Kabloyla bağlı olduğum için direkt bunu seçiyorum. DSP açılıyor, network çalışıyor. Kaynak kısmında hızlı bir internetiniz yoksa ISO dosyasını seçebilirsiniz. Ama ilk kurulum sonrasında büyük bir güncelleme sekansı sizi bekliyor olabilir. Zira ISO dosyası 2025 Şubat'tan kalma. Mirror kısmında sunucular Tier 1 ve Tier 2 olarak sınıflandırılmış. Avrupa için 2 tane Tier 1 Mirror var. Her ikisi de gayet hızlı indirme sağlıyor ama sanki Frankfurt daha iyi yönetiliyor gibi. Hostname ile kuracağımız sisteme bir isim veriyoruz. Lokalde dil ayarını yapıyoruz. Time zone'da bulunduğumuz coğrafi konuma göre saat dilimini seçiyoruz. Root password ile root şifresini belirliyoruz. User account ile normal kullanıcı oluşturuyoruz. Test sistemi olduğu için Void'i kullanabilirim ben. Şifresini belirliyorum. Default seçili olan gruplar yeterli. Bu şekilde devam edebiliriz. Grubun
kurulacağı diski seçiyoruz. Sıra işte partition'lara geldi. Partition kısmında kurulum yapacağımız diski seçiyoruz önce. Sonrasında ise yapılandırma için kullanacağımız uygulamayı seçiyoruz. CFDisk basit ve kullanımı kolay bir uygulama. Yapacağımız iş için yeterli seviyede. Fdisk ise daha önce kullanıp alışık olanlar için daha uygun bir seçim. Biz CFDisk kullanacağız. Önce 1 GB'lık bir FI sistem alanı oluşturacağız. Swap kullanmayacağımız için geriye kalan tüm alanı Linux file sistem olarak ayırabiliriz. Buradan type'ını if sistem yapıyoruz. Kalan kısmı da Linux file sistem olarak kullanabiliriz. Bu root alanımız olacak. Şimdi write ile bu yaptığımız değişiklikleri diske yazıyoruz. Yes veya no tam olarak yazmamız gerekiyor. İşlemler yazıldığına göre quit ile çıkabiliriz. Sırada file sistem. Biraz önce oluşturduğumuz alanlara dosyalama sistemleri atayacağız. Ve onları mount edeceğiz. Uygun mount pointlere. Bilgelik olan şeyi FAT32 olarak seçiyoruz ve boot FI alanına mount edeceğiz. Sistemin kurulacağı root alanı için BTRFS, X4 ve XFS'ten birisini tercih edebilirsiniz. Linux'a yeni başlayanlar için X4 daha iyi bir seçim olabilir ama yatırım tavsiyesi değildir. Burası da root point. Mount olacağı yer. İşlemler tamam bitiyor. Sırada install'la yaptığımız ayarlar üzerinden kurulum sürecini başlatmak var. Son bir gözden geçirelim. Bir sıkıntı yok. 1G'yi bootf olarak mount ediyoruz. vFAT formatında. Geriye kalan kısımda root olarak X4 olarak mount oluyor. Burada da mevcut servislerle devam edebilirsiniz. Evet, reboot edelim. İlk açılışta mutlaka yapmanızı tavsiye edeceğim iki şey var. Birincisi Bash Completion isimli paketi kurmak. Bu paketi kurduktan sonra Tab tuşuna basarak komut, dosya, parametre ve benzeri şeyleri tamamlayabilirsiniz. Paket kurulduktan sonra bir reboot gerekiyor, bilginiz olsun. İkincisi ise normal kullanıcınıza sudo komutunu şifresiz kullanma yetkisi vermek. Kurulum sürecinden sonra bu yetkiyi kaldırmak isteyebilirsiniz, unutmayın. Şimdi sırada Intel Ucode paketini yüklemek var. Fakat bu mevcut repolar içerisinde bulunmuyor Void'de. Bunun için non-free repoyu aktifleştirmemiz gerekiyor. Bunu da bir paket yükleyerek yapıyoruz. Paket yüklendikten sonra refresh ediyoruz repoyu. Repo güncellendikten sonra Intel Ucode'u yükleyebiliriz. Intel Ucode yüklendikten sonra grubu güncelleyeceğiz.
Bunu drag up'la yapıyoruz. Evet, artık reboot edebiliriz. Sırada KDE Desktop ortamı ve Network Manager, SES, Bluetooth ve benzeri servislerin kurulumu var. Ve full çalışır KDE Plasma karşınızda. KDE Plasma ilk açıldığında öncelikle ayarlarımızı düzeltiyoruz. Klavyeden numlock'u ayarlıyoruz. Türkçe klavye desteği ekliyoruz. STDM'den Autologin'i açıyoruz. Burada bir bug var galiba. Birkaç kere denemeniz gerekiyor. 2 kere yani. Sırada session var. Her şeye konfirmasyon sormasın. Yeni ve boş bir session açsın. Void KDE Plasma çok minimalistik olarak geliyor. Hemen hemen hiçbir şey yok gibi. Bütün programları kendimiz yükleyeceğiz. Bunun için öncelikle komut satırına giriyoruz. Mesela Firefox. Evet, Firefox otomatik olarak buraya geliyor. Kate'in yerine geldi. Niyeyse bir saçmalık var. GUI'den program yükleme, silme ve benzeri işlemler için Okta XBPS uygulamasını yükleyebilirsiniz. Eski Cacheos kullanıcıları bu uygulamayı OctaP olarak bilirler. Aynı uygulama NumatBSD'de OctaBSD adıyla kullanılıyor. Basit ama iş gören bir uygulama. Örnek bir uygulama yükleyelim burada. Sağ tıkla menüyü açıp install'u seçiyoruz. Yukarıdan Apply seçeneğiyle yüklemeyi başlatıyoruz. Evet, yükleme işlemi tamamlandı. Okta uygulamasının aynı zamanda bir Notifier versiyonu var. Bu Notifier ile güncellemeler otomatik olarak denetlenip size haber veriyor. Bu uygulamanın otomatik olarak çalışabilmesi için KDE'nin Auto Start kısmını ekleyeceğiz. Evet, artık sistem her açıldığında Okta Notifier'da açılacak ve güncelleme varsa bunu size bildirip hızlıca güncelleme yapmanızı sağlayacaktır.
Void'in açılış süresini ölçtüğümüzde bizi oldukça şaşırtıyor. Tam olarak 9.133 saniyede KDE Plasma Network dahil hazır oluyor. Arctic Linux'un çeşitli init sistemlerini ölçtüğümüz videoda Void'in kullandığı RULIT 13.083 saniyede açılmıştı. Ki o testi KDE Plasma değil Cinnamon Desktop ortamını kullanarak yapmıştık. Void ilk kurulumu terminale alışık olmayanları zorlasa da hızlı ve stabil bir sistem için katlanılabilir bence. Nihayetinde kurulum işlemini bir kere yapıyoruz. Sonrasında desktop'tan kullanmaya devam ediyoruz. Hem glibc hem de muzzle versiyonları olması da büyük bir artı puan bence. Test ettiğimiz kısa süre içerisinde saç baş yolduran cinsten bir sorunla da karşılaşmadık açıkçası. Biz Void'i çok sevdik. Umarım siz de seversiniz. Bu haftanın film tavsiyesi 2008 yılına ait Pineapple Express. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.